Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin bu bölümünde hook'lara giriş yapıyoruz. Bir önceki videoda click event ile beraber eventlere başlangıç yapmıştık. Şimdi ise geleceğiz. Hook'lar nedir? Bunlara göz atarak eventlerin içerisinde ilerlemeye devam edeceğiz. Hook dediğimiz olay arkadaşlar React'ın 16.8 sürümüyle birlikte hayatımıza giren nasıl söyleyebilirim fonksiyonel bileşenlerdir aslında. Nedir bu fonksiyonel bileşenler? State yönetimi, yaşam döngüsü metotları gibi özelliklere kolayca ulaşmamızı sağlayan güzel bir kavramdır aslında. Bundan daha öncesinde hook'lar yokken biz bu işlemleri sınıf bileşenleriyle yapmaya çalışıyorduk. Ama hook'lar sayesinde biz bu sınıf bileşenlerinin karmaşıklığından kaçınarak daha temiz ve okunaklı kodlar artık yazabiliyoruz. Peki bizim problemimiz neydi? Bir önceki videoda biz burada butonumuza tıkladığımızda geldiğimizde konsolda arttığını görüyorduk ve burada arttığını görmüyorduk. Peki biz bu problemi neyle açacağız? UseState hook'unu kullanarak aşacağız arkadaşlar. Yani artık biz bu noktadan sonra şunu elde etmiş olacağız. Biz buradaki değişkenin değerinin değiştiğini React'a haber vermiş olacağız ve React'a gelip bizim için buradaki değeri artık güncelleyebilir hale gelecek. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Hemen geliyoruz. Bakın şurayı bir düzenleyeceğim. Ya da düzenlemeyeyim, direkt böyle kalsın. Hook'lar nasıl kullanılıyor? React'tan direkt olarak import ederek hook'ları kullanabiliriz. Peki useState hook'u ne işe yarıyor? Demin de bahsetmiştim. Bileşenin içindeki durumu yönetmek için kullanıyoruz. Yani biz bu useState'lerle beraber değişkenimizin durumunu güncelliyoruz ve bu güncellemeden React'ın haberi oluyor ve web üzerinde anlık olarak bu güncellemeleri görebiliyoruz. Peki gelin başlayalım. Mesela şunu artık kaldırabilirim. Bu bölümde ihtiyacımız yok. Şu name olayını bir kaldıralım. Çünkü buna yakın bir şey göstereceğim. Geliyorum. Şöyle hemen alt alta yazalım. Hook'lar aslında birer değişkendir ama şöyle kullanılır arkadaşlar. Const diyorum. Köşeli parantezlerimi açıyorum. Bakın bir önceki örnekle eş gitmek için aynı değişken ismini kullanacağım. Geleceğim buraya count diyeceğim. Virgül set count diyerek bir isimlendirme yapacağım. Eşittir dedikten sonra use state. Bakın burada da embed'de de görebilirsiniz. Bunun React'tan import edileceğini söylüyor. Buna tıkladığım andan itibaren yukarıda import olduğunu görebilirsiniz ve boş parantezlerimi açıyorum. Veya bunun içerisine istersem değer de girebilirim. Peki buradaki kodun anlamı ne? Öncelikle bunu bir anlamaya çalışalım. Şu an çiziyor çünkü zaten bu bir değişken olduğu için bana şunu söylüyor. Count adında bir değişkenim var. Aynı isimde bir değişken daha oluşturdum diyor. Biliyorsunuz LED'de aynı isimde ne yapamıyorduk? Değişkenler oluşturamıyorduk. Ama biz şu an bu hatayı görmezler geleceğiz ve burayı bir anlamaya çalışacağız. Burada yaptığımız işlem aslında şunla birebir aynı arkadaşlar. Burada sadece ekstradan bir set count muhabbeti giriyor. Yani aslında şuradaki olay set count'u görmezden gelirseniz count ve useState bir dediğimiz olay bizim şu let count eşittir 1 ile birebir aynı şey. Yani ben burada değişkenimi oluşturuyorum ve useState içerisinde bu değişkenin başlamasını istediğim bir değer var mı? Biz bir önceki örnekte birden başlattığımız için yine bir yazdım eşdeğer olması için. Yani şu an buradaki count'un değeri 1 arkadaşlar. Peki buradaki set count nedir? Buradaki set count ise benim bu değişkenimin durumunu güncelleyen bir fonksiyon arkadaşlar. Buradaki isimler tamamen istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Yani ben şunu şöyle de yapabilirdim. Gelip buraya const derdim ki a virgül bc falan da diyebilirdim buna. useState deyip bir de yapabilirdim. Ama tabii ki bizler değişken isimlendirmesi yaparken ne yapıyoruz? Kullandığımız amaca e, en yakın ismi, en mantıklı ismi vermeye çalışıyoruz. Burada da aslında aynı gelenek üzerinden devam ediyoruz ki
buradaki değişkeni, bu A değişkeni, ama ben belli bir kodlamadan sonra bu A'nın ne işe yaradığını unutabilirim. Veya burada bir BC var. İşte absürt olarak verdim örneği, ama BC'nin ne işe yaradığını bir sonraki alt satırlarda unutabilirim veya aktardığım komponentlerde unutabilirim. O yüzden genellikle mantıklı isimler veriyoruz. Değişkenin ismini veriyoruz ve bir gelenek olarak da bunun durumunu güncelleyen fonksiyona değişkenin kendi isminle beraber başına bir set ismi yerleştiriyoruz. Buradaki set ismiyle beraber ben şunu anlamış oluyorum. Buradaki set count fonksiyonu benim count değişkenimin değerini güncelleyen fonksiyondur. Yani buradaki gelenek tamamen bundan gelmektedir. Tamamen kendimize bir anlam çıkarabilmek için, biz bu kodu kullanırken ne işe yaradığını anlayabilmek adına, ben artık baktığımda set count'u gördüğüm yerde diyeceğim ki benim count değişkenimi güncelleyen metodumdur diyeceğim. Bu şekilde kullanacağım. Ve gelin bakalım. Şöyle yapacağım. Şu count'u bir durduracağım şimdilik. Bunu durduracağım, ama bakın aşağıda hala count yazılı olduğu için gördüğünüz üzere ben bunun değerini 1 vermiştim. Ekranımda 1 yazmaya devam edecek. Şöyle refresh atayım. Bakın, yani şöyle olmuş olsaydı, gelip ben bunu sıfırdan başlatmış olsaydım, buraya 0 demiş olsaydım, let count eşittir 0 gibi bir anlamı olacaktı ve buraya baktığımda ben artık 0'ı görecektim. Buraya kadar harika. Değişkenimin değerini ben burada belirliyorum. Peki, ben bu değişkeni güncellemek istediğimde nasıl güncelleyeceğim? Tabii ki artık bu tarz metotlara ihtiyacım yok. Yapmam gereken şey şu olacak. Hatta bunun için yeni bir fonksiyon açalım buraya. Gelelim. Hatta bunu da arrow function'la yapalım. Const diyelim ki handle state olsun. Ya da handle state olsun. Evet. Gelelim. Arrow function kullanalım bu sefer. Açıyorum ve gelip burada yeni bir buton açacağım. Buna da state arttırma diyeceğim ki hangi buton olduğunu bileyim ve hemen gelip burada on click üzerinden buradaki handle state adını verdiğim fonksiyonumu on click'e veriyorum. Şimdi benim burada yapmak istediğim şey şu. Buradaki count değerini ben bu state arttırma butonuna her bastığımda artmasını istiyorum. Tamam. Ama artık ben burada bir set metoduna sahip olduğum için ne yapmam gerekli? Buradaki fonksiyonu kullanarak bu değişkenin değerini arttırmam lazım. Yani artık gelip benim burada count artı 1 gibi bir şey kullanmam söz konusu değil arkadaşlar. Bunun için şunu yapmam lazım. Bu işlemi yapacaksam bile gelip count'un değerinin güncellendiğinden React'ın haberinin olabilmesi için set count'u kullanacağım ve bunun içerisine gelip count'un o anki değerini artı 1 arttır diyeceğim. Bu fonksiyon şunu yapacak. Count'un değerini alacak, üzerine artı 1 koyacak ve set count yardımıyla gidip count değişkenimi arttırmış olacak. Gelip bir test ediyorum. State arttırmaya tıkladığımda artık gördüğünüz üzere ben butona her tıkladığımda benim ekrandaki değişkenimin değerinin arttığını görebilirsiniz arkadaşlar. İşte useStateHook'u bu işe yarıyor. Benim değişkenimin değerinin değiştiğini React'a haber veriyor ve React'a gidip bunu direkt olarak DOM üzerinde güncellemesini gerçekleştiriyor. Tabii ki burada arttırma var, azaltma var. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hatta örneklendirme olsun. Gelin yapalım. Const diyelim ki handle decrement olsun. Azaltma butonumuz olsun. Bunu da arrow function yardımıyla açacağım. Ve count değerini güncellemek istediğim için geleceğim set count fonksiyonundan yararlanarak diyeceğim ki benim count'umun o anki değerini al ve bu sefer de eksi 1 yaz. Bunun içinse hemen yeni bir buton oluşturuyorum. Bunu da state azaltma diyelim. Ve gelelim handle decrement fonksiyonumuzu buraya verelim. Artık
benim buradaki fonksiyonum tetiklendiğinde, butona 10 klik işlemi gerçekleştiğinde handle decrement fonksiyonum çalışacak ve gelip set count ile beraber count'umun değeri güncellenecek. Nasıl güncellenecek? Count'un o anki değerini alıp 1 çıkartarak. Gelip hemen testimizi yapalım. Tıkladım ve state'imin artık azaldığını görebilirsiniz. Arttırabiliyorum, azaltabiliyorum. Arttırabiliyorum, azaltabiliyorum. İstersek de gelip illa hani efektif bir işlem yapmak istemiyor olabilirsiniz. Burada set count'un içerisinde yapmak istediğiniz şey tamamen size bağlı. Yani buraya gelip mesela ne diyelim? Fix adında bir şey oluşturalım, fonksiyon oluşturalım ve gelelim. Burada yine set count değerini kullanarak mesela diyeceğim ki 50. Peki ben buna 50 dediğim zaman ne olmasını bekliyorum? Hemen gelip görelim. Fix fonksiyonumu geliyorum. State eşitle diyeceğim. Ve baktığım zaman buradaki fix fonksiyonu tetiklendiği zaman set count'un içerisinde 50 yazıyor değil mi? 50 değeri. Yani aslında şu an ne yapacak? Set count benim count'umun değerini güncelleyecek. İçerisine 50 sayısını yerleştirmiş olacak. State eşitleye bastığım anda 50 olacak. Azaltabilirim, arttırabilirim, eşitleyebilirim. Yani burada artık set metoduyla beraber yapmak istediğin şey tamamen size bağlı arkadaşlarım. Set metodunu bu şekilde kullanıyoruz. Yani useState hook'uyla beraber değişkenlerimize bu şekilde güncelliyoruz. E, Burada bahsettiğim gibi şuna dikkat edeceğiz. useState yazdığınız andan itibaren bunun React'tan import edilmesi gereklidir. React'tan import edildiğinden emin olduktan sonra bunu kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.